Emir Yeşbek kumandasındaki Memlük kuvvetleri, 1471 yılı ilkbaharında Şehsuvar Bey'i Savron Deresi'nde yendiler. Şehsuvar Bey kuzeye çekildi. Yeşbek, Kadirli ve Kozan'dan Dulkadirlileri çıkardıktan sonra Halep'e döndü. Ertesi yıl, ilkbaharda yeniden sefere çıkan Yeşbek, Şehsuvar Bey'i Zamantı Kalesi'ne kadar takip etti. Memlük Sultanı Kayıtbay, daha önce Fatih Sultan Mehmed'e bir elçi göndererek Şehsuvar Bey'e yardım etmemesini rica etmişti. Karaman seferine katılmadığı için Şehsuvar Bey'e kızgın olan, Fatih'in himayesinden mahrum kalan Şehsuvar Bey, sığındığı Zamantı Kalesi'nde Memlük kuvvetleri tarafından kuşatılarak yakalandı ve Kahire'de idam edildi. Şahbudak Bey Memlükler tarafından ikinci defa Dulkadiroğulları Beyliği'nin başına getirildi. Uzun Hasan'ın himayesindeki Melik Arslan'ın oğlu Kılıç Arslan, tahtı ele geçirmeye çalıştıysa da, hamisinin 1473'te Otlukbel'inde Fatih tarafından mağlup edilmesi üzerine ümidini kaybetti. Fakat Şahbudak Bey'in karşısına, bu defa güçlü bir rakip olarak, kardeşi Alaüddevle çıktı. Fatih'in desteklediği Alaüddevle Bey, 1480'de Şahbudak'ı yenerek, Dulkadirli tahtını ele geçirdi. Sultan II. Bayezid, Alaüddevle'nin kızı ile evliydi. Alaüddevle Bey, damadına karşı mücadele eden Cem Sultan'ın takibine çıktı. Cem'in Mısır'a kaçmasından sonra, Memlüklerin elinde bulunan Malatya'yı kuşattı. Sultan Kayıtbay, derhal Dulkadirlilere karşı bir sefer açtıysa da, Alaüddevle Bey, Yakup Paşa kumandasında yardıma gönderilen Osmanlı kuvvetleriyle birleşerek, 1484'te Memlük ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı. Bundan sonra Alaüddevle Bey yüzünden, Osmanlılarla Memlüklerin arası iyice bozuldu. Her iki devlet arasında, Çukurova'da başlayan savaş 6 yıl sürdü ve genellikle Osmanlıların mağlubiyetiyle sonuçlandı. Alaüddevle Bey, Osmanlıların yardım çağrılarına rağmen, her defasında bir bahane bularak sefere katılmadı. Zira her iki devletin çatışmasını, menfaatine uygun bulmuştu. 1491 yılında, Osmanlı ve Memlük Savaşı'nın sona ermesinden sonra, Dulkadir Bey'i her iki devletle dost geçinmeye çalıştı. 1498'de Suriye'de ayaklanan, Memlük emirlerinden Akbirdi'ye yardım eden Alaüddevle Bey, Akbirdi'nin başarısızlığı üzerine, Memlüklerle uzlaşma yoluna gitti. Öte yandan II. Bayezid'in Modon seferine yardımcı kuvvet göndererek, dostluk münasebetlerini sürdürürken, 1501 yılında İran'da kurulan ve ülkesini tehdit eden Safevilerle mücadele etmek zorunda kaldı. Şah İsmail'e vermeyi reddettiği kızı Benli Hatun'u, Akkoyunlu Şehzadesi Murad ile evlendirerek, onu yanına verdiği kuvvetlerle, Safevilerin eline geçmiş olan Bağdat üzerine sevk etti. Bir yandan da, Akkoyunlu Şehzadesi Zeynel'e yardım eden Dulkadir kuvvetleri, Diyarbakır, Mardin ve Urfa şehirlerini ele geçirdiler. Şah İsmail intikam almak için bizzat sefere çıkarak, 1507 yılında Alaüddevle üzerine yürüdü. Dulkadir Bey'i Turnadağ'a kaçtığından, Safevi hükümdarı Elbistan'ı yakıp yıkarak geri döndü. Şah İsmail'in uzaklaşması üzerine, Alaüddevle Bey, Diyarbakır ve Urfa'da Safevilere karşı direnen, taraftarlarına yardım için kuvvet gönderdi. Ancak Dulkadirliler, 1509 ve 1510 yıllarında, Safevilerin Diyarbakır valisi, Ustaclı Muhammed Han ile yaptıkları savaşlarda yenilgiye uğradılar. İki oğlunu kaybeden Alaüddevle Bey, Diyarbakır'ın fethinden vazgeçerek Safevilerle anlaştı. Yavuz Sultan Selim, 1514 yılında Şah İsmail'e karşı yürürken, Alaüddevle Bey'i sefere davet etti. Fakat Alaüddevle ilerlemiş yaşını bahane ederek, sefere katılmadığı gibi, Osmanlı kuvvetlerine güçlük çıkardı. Bunun üzerine Yavuz Selim, Çaldıran zaferi ve Kemah'ın fethinden sonra, Sinan Paşa emrindeki Osmanlı ordusunu, Alaüddevle üzerine gönderdi. Şehsuvaroğlu Ali Bey'in öncülük ettiği Osmanlı ordusunu, Göksun ile Andırın arasında, Ördekli mevkiinde karşılayan Alaüddevle yenildi ve öldürüldü. Alaüddevle Bey'den sonra, Dulkadiroğulları Beyliği'nin başına, Yavuz Sultan Selim tarafından, Şehsuvaroğlu Ali Bey getirildi. Ali Bey, kendisine karşı çıkan Şahruh Bey'in oğullarını bertaraf ettikten sonra, ülkesinde dirlik ve düzeni kurmakta başarılı oldu. Yavuz Sultan Selim'e sadakatle bağlı olan Ali Bey, Bıyıklı Mehmet Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Diyarbakır'ı fethine yardımcı oldu. Dulkadiroğulları Beyliği'nin Osmanlı nüfuzu altına girmesini hoş karşılamayan Memlük Sultanı Kansu Gavri, Ali Bey'in karşısına Alaüddevle Bey'in kardeşi Abdülrezzak'ı çıkardı. Ancak çok geçmeden Yavuz Mısır seferine çıkmıştı. Osmanlı ordusuna öncülük eden Ali Bey, 1516'da Mercidabık, 1517'de Ridaniye savaşlarına bizzat katıldı. Memlük Sultanı Toman Bey'i Kahire'de eliyle asarak, babası Şehsuvar Bey'in intikamını aldı. Ali Bey 1519'da, Anadolu'da Celali isyanlarına adını veren Celal ve 1521'de
Şam valisi Canbirdi Gazali ayaklanmalarının bastırılmasında da büyük rol oynadı. Ancak Şehsuvaroğlu Ali Bey'in bu başarıları, isyanları bastırmakla görevli Ferhat Paşa'nın kıskançlığına yol açtı. Onun öldürülmesi için, Kanuni Sultan Süleyman'dan ferman çıkartan Ferhat Paşa, İran'a sefer bahanesiyle onu Tokat'a davet etti ve Artukova'da çocuklarıyla birlikte katlettirdi. Ali Bey'in öldürülmesinden sonra, Dulkadirli ülkesi Osmanlı topraklarına katılarak, Maraş merkez olmak üzere bir eyalet haline getirildi. Dulkadiroğulları Beyliği içinde, Bozok bölgesi ise ayrı bir sancak olarak Osmanlı idaresine bağlandı. Teşkilat Memlük Devleti'nin himayesinde kurulan, 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, zaman zaman Osmanlı himayesine giren Dulkadiroğulları Beyliği'nin devlet teşkilatında sırasıyla Memlüklerin ve Osmanlıların tesiri görülür. Beyliğin merkezi önce Elbistan iken, daha sonra Maraş olmuştur. Hiçbir dönemde tam bağımsız olmadığından, ülkede bazen Memlük, bazen de Osmanlı paraları kullanılmış, hutbelerde de bu iki devletten hangisine tabi ise, o hükümdarın adı zikredilmiştir. Geleneksel Türk devlet anlayışı Dulkadiroğullarında da hakimdi ve ülke toprakları hanedanın ortak malı sayılırdı. Dulkadirli şehzadeleri Kadirli, Kırşehir ve Bozok gibi kazalarda babalarını temsilen, buradaki birliklere kumanda ederlerdi. Merkezde devlet işlerini yürütmek için bir divan teşkilatı vardı. Divan başkanı ve beylerden sonra en yetkili devlet adamı vezirdi. Beylerin haberleşmelerine dair çeşitli vesilelerle verilen bilgiler, Dulkadirli Devleti'nde divanı inşanın, vakfiyelerde kayıt ve sicil sisteminin varlığını ortaya koymaktadır. Dulkadir beyleri önceleri Elbistan'da, daha sonra ise Maraş'taki hükümdarlık sarayında otururlardı. Kaynaklarda Emirahur ve Devadar gibi bazı saray görevlilerinden bahsedilmesi, Dulkadiroğullarında da bir saray teşkilatının varlığını göstermektedir. Bütün Türk devletlerinde olduğu gibi, Dulkadiroğulları da varlığını askeri gücüne borçluydu. Daha beyliğin kuruluşu arefesinde, Karacabey 5000 kişilik bir kuvvetle, Çukurova'daki Ermeniler üzerine sefer yapmıştı. Bu sayı zamanla artmış, 15. yüzyıl sonlarında 30.000'e ulaşmıştır. Fransız seyyahı Bertrandon de la Brouwer, gerektiğinde Dulkadirli kadınların da savaşa katıldığını yazmaktadır. Dulkadir kuvvetlerine, seferde şehzadeler ve emirler kumanda ederdi. Şehsuvar Bey zamanında Dulkadir ordusu, Memlük ordusunu birkaç defa hezimete uğratacak kadar güçlenmişti. 15. yüzyıl sonlarında Dulkadirli ordu teşkilatının, Osmanlılardan mülhem olduğu anlaşılmaktadır. Alaüddevle Bey Kanunnamesi, Osmanlı timar sisteminin aynen Dulkadiroğulları Beyliğinde de uygulandığını, dolayısıyla askeri teşkilatın bu sisteme göre kurulduğunu belgelemektedir. Bu kanunname ile Dulkadiroğulları Beyliği, yazılı kanunu olan bir devlet haline gelmiştir. Gerek Alaüddevle Bey Kanunnamesi, gerekse Bozok Kanunnamesi, hem ceza hem de vergileri düzenleyen arazi kanunnameleri olarak Osmanlılar zamanında da yürürlükte kalmıştır. Dulkadiroğulları zamanında, başta Maraş ve Elbistan'da olmak üzere, köylere varıncaya kadar, beyliğin kurulduğu coğrafi alanda cami, mescit, medrese, türbe, zaviye, köprü, kale gibi pek çok dini ve sosyal tesis yapılmış, bunların birçoğu günümüze ulaşmıştır. Bunlar arasında, cami ve mescitlerden Adıyaman, Darende, Elbistan, Kahramanmaraş Ulu Camileri, Bahçe Ağabey, Gaziantep Alaüddevle, Kadirli Ala, Kahramanmaraş Hatuniye ve Haznedarlı camileri ile Gemerek Şahruh ve Kahramanmaraş İklime Hatun mescitleri, medreselerden Kahramanmaraş'taki Taş Medrese ile Kayseri Hatuniye Medresesi, türbelerden Çandır'daki Şah Sultan, Hacı Bektaş Balım Sultan, Pazarören, Koçcağız'daki Süleyman Bey ve Kırşehir Ahi Evran Zaviye ve Türbesi ile diğer mimari. Yapılardan Kızılırmak üzerindeki Şahruh Köprüsü, Hasankale'deki Ilıcalar, Harput, Kahramanmaraş ve Kayseri kaleleri sayılabilir. Genellikle 15 ve 16. yüzyıllardan kalma bu eserlerin çoğu, gerek Osmanlı Devleti, gerekse Cumhuriyet Türkiye'si zamanında birçok defa onarım görmüş ve sosyal fonksiyonunu sürdürmüştür.